Orgazmın tanımını, birkaç tanımını hatta burada vereceğim size. Orgazmın tipleri, orgazm olmamanın tanısı, orgazm olmamanın tipleri ve sebepleriyle ilgili konuşacağız. İlk olarak cinsel orgazm. Cinsel orgazm, bedensel ve psikolojik cinsel uyaranların sonucunda ruhun ve bedenin aynı anda harekete geçmesiyle kadında hem bedensel hem de ruhsal olarak deneyimlenen geçici şuur bulanıklığı, zamandan kopma, kontrol kaybı duygusu, aşk kaslarında ortalama 20 saniye süren istem dışı ritmik kasılmalarla beraber tüm bedende güçlü kasılmaların yaşandığı yoğun ve derin bir orgazm olma durumu olarak cinsel orgazmı tanımlayabiliriz. Cinsel orgazmda zorlama yoktur, yapmacıklık yoktur, kendiliğinden oluşur, ruhta ve bedende şimşek gibi parlayıp sonra yavaşça sönen pırıltılardır. Aşkın, seksin doğurduğu heyecan halidir. Aslında kalpten perdenin kalkmasıdır. Cinsel Enstitü Derneği olarak kadın orgazmını iki alt başlıkta ele alıyoruz. Bedensel orgazm, tinsel orgazm. Cinsel ilişkinin sonlarına doğru ortalama 20 saniye süren kasılmalarla kendini gösteren bedensel ve fiziksel rahatlamaya biz bedensel orgazm adını veriyoruz. Tinsel orgazm ise bu bedensel rahatlamaya ruhun da eşlik ettiği çok özel bir bilinç durumu. Tinsel orgazm bir tür trans durumu, kendinden geçiştir, nirvanadır. Bedensel orgazm, orgazmik platformun pelvik ve genital kas gruplarının istemsiz, klonik kontraksiyonlarını içeren zihinsel, bedensel, ruhsal ve duysal motor bir reflekstir. Nöromüsküler bir gerilim olur ve bu gerilimin patlayıcı tarzda boşalması ve seksüel yanıtın pik yapmasıdır. Bir spinal refleks tarafından başlatılan aşk kaslarının ve pelvik taban kaslarının klonik kontraksiyonlarıdır. Cinsel uyarılmanın en tepe noktasıdır orgazm. Kadınların seks yapmayı istemelerindeki esas motivasyon da işte orgazmdır ve her kadının orgazm hakkıdır. Platonik orgazm dediğimiz bir kavram var. Şimdi bundan bahsedeceğim. Platonik orgazm, kişinin orgazm olduktan sonra doyduğunu hissetmesi ve cinsel bir aktiviteye ihtiyaç duymamasıdır. Bazı kadınlar orgazm olurlar ama yine de kendilerini seks konusunda istekli ve aç hissederler. Bu duruma cinsel doyum bozukluğu diyoruz. Bununla birlikte orgazmın yaşanmaması o ilişkiden haz alınmadığı, tatmin olunmadığı anlamına gelmez. Çünkü Plato fazı adını verdiğimiz bu haz, orgazma yakın bir haz alınmasını sağlar. İşte biz buna platonik orgazm adını veriyoruz. Çift ilişkisinin başından itibaren orgazmın yaşanmasına odaklarsa kendini, bu durumda alınan hazın sürdürülememesine, hatta orgazma ulaşamaz hale gelebilir. Yani orgazm hedef değil, sonuç olmalıdır. Üreme çağındaki kadınlarda sağlık ve memnuniyet sağlayan cinsel yaşamın en önemli noktalarından biri orgazmdır. Kadında psikoseksüel fonksiyonun sağlıklı olup olmadığı kadının orgazm yaşantısına bakılarak anladığımız bir konu. Çünkü kadın için orgazm bedensel ve psikolojik etkileşimin önemli rol oynadığı içsel doyum elde etme halidir. Kadının orgazma ulaşabilmesi için yeterli bir cinsel uyarılmanın yanında psikolojik olarak da, sosyal olarak da, kültürel olarak da orgazmın kolaylaştırıcı bir şekilde kişinin almış olması gerekmektedir. Orgazm bozukluğu nedir? Cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmı sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi, hiç olmaması, seyrek olması ya da orgazm yoğunluğunda azalma olması demek. Orgazm bozukluğu diyebilmemiz için bunun 6 aydır devam etmesi gerekli ve kişiyi ruhsal anlamda bu konunun rahatsız etmesi gerekli. Kadınlar orgazmı tetikleyen uyarının türü ya da yoğunluğu açısından aslında büyük bir değişkenlik gösterirler. Ne kadar kadın varsa o kadar değişken vardır. Kadında orgazm bozukluğu tanısı, kadının yaşı, cinsel deneyimi, aldığı cinsel uyaranların yeterliliği açısından bakıldığında orgazm olma yetisi beklenenden
azmış gibi bir yargıya dayanmamalıyız. Bazı kadınların memnuniyeti için, cinsel birleşme için orgazmın şart olmadığı, cinsel ilişkide sevgiyi, yakınlık duygusunu, değer verildiğini hissetmeleri aslında cinsel ilişkiden doyum ve memnuniyet sağlamaları için yeterli olduğunu aslında biliyoruz. Orgazm olamama kadında bir rahatsızlık oluşturmuyorsa bu kadına orgazm bozukluğu tanısı koymayız. Vajinal orgazma ulaşamayan fakat klitoral uyarıyla orgazma ulaşan kadınlarda da orgazm bozukluğu olarak değerlendirmiyoruz. Orgazm bozukluklarını biz primer ve sekonder olarak ikiye ayırıyoruz. Primer orgazmik bozukluk, kadının hayatı boyunca hiç orgazm yaşamamasıdır. Sebep olarak travma, cinsel istismar yer almakta. Geçmiş yaşantıların bunda rolü büyüktür. Sekonder orgazmik bozukluk ne? Daha önce orgazm yaşıyor, bununla ilgili bir problemi yok ama geçirmiş olduğu bir cerrahi ya da ilaçlar ya da bir sekonder travmaya bağlı gelişen orgazm olamama halidir. Kadın orgazmında önemli bir noktada kadınlarda orgazmı deneyimlemenin, öğrenmenin yaşla arttığı gerçeği. Yani kadınlar orgazmı yaşla beraber cinsellikte kazandıkları deneyimlerle beraber öğreniyorlar. Orgazm bozukluklarını daha çok biz genç kadınlarda sık görüyoruz. Çoğu kadında orgazm bozukluğu sekonder olmaktan çok primer ve yaşam boyu. Çünkü kadın bir kez nasıl orgazma ulaşacağını öğrendiği zaman kazandığı bu yetiyi daha sonra unutması, kaybetmesi asla mümkün değil. Eğer böyle bir durum varsa mutlaka altta yatan bir depresyon, evlilik içi çatışma, bedensel bir hastalık, ilaç kullanımı gibi sebepler genellikle altında olup biz de bunlara odaklanırız. Orgazm bozukluklarının primer olduğu durumlarda etken çok büyük olasılıkla geçmiş deneyimler, psikolojik kökenlerdir. Tarihsel olarak orgazma baktığımızda kontrolün kaybolması ve ölüme yol açabilecek bir duyguyla eşit görülmüş. Hatta mini ölüm olarak literatüre geçmiş. Bu psikolojik kökenli etki orgazmla ilgili büyük beklentilere yol açmakta. Pek çok kadın orgazm olmanın hayatlarını dramatik olarak değiştireceğini ummakta. Orgazm ile ilgili bu yanlış bağlantıyı koparmak sorunun giderilmesi için çok önemli. Cinsel eğitim ve deneyim yetersizliği, cinsel tekniklerin bilinmemesi ve ne yazık ki yanlış cinsel mitler varlığıyla ülkemizde orgazm bozuklukları %45 oranlarında görüldüğünü ne yazık ki söyleyebiliyorum. Batı kaynaklarında orgazm bozuklukları %5 ile 25 iken bizim ülkemizde orgazm bozukluğu yani orgazm olamayan kadınların oranı ne acı değil mi? %45'lerde. Bizim ülkemizdeki kadınların yalnızca %25-30'u cinsel ilişki sırasında klitorise bir uyarı almaksızın, başına uyarı yapmaksızın sadece vajinal orgazmı deneyimleyebiliyor. İlişki sırasında orgazm olmayan kadınların çoğu klitorisin baş kısmının elle uyarılması, oral seks, mastürbasyon veya bunların hepsinin kombinasyonu yoluyla orgazm olabiliyorlar. Kadınların cinsel ilişki sırasında orgazm yaşayamamasının aslında en önemli nedenini biliyor musunuz? Cinsel anatomideki farklılıklar ve cinsel uyarılmaya ihtiyaçları ile ilgili. Birçok kadın cinsel olarak tepki verirken kendi bedenini, bireysel hislerini aslında tanımıyor, kendi bedenini bilmiyor, erojen bölgelerini tanımıyor. Bundan dolayı bu farklılıklar karşımıza çıkıyor. Mastürbasyon yoluyla aslında kendini cinsel olarak keşfetmiş bir kadın orgazma daha kolay ulaşabiliyor. Bunun için nerede, nasıl dokunması gerektiğini, ne kadar uyarı alması gerektiğini deneyimleyerek keşfedebiliyor. Bazen bir vibratör, bazen başka bir seks oyuncağı cinsel repertuara dahil edildiğinde orgazmı hiç yaşamamış veya nadiren yaşamış bir kadın maksimum uyarı sağlayarak, kendi farkındalığını arttırarak cinsel olarak orgazmı deneyimleyebilir. Şimdi orgazm bozukluğunu Cinsel Enstitü Derneği olarak biz birkaç sınıfa ayırdık. Birincisi rastgele orgazm. Kadının ara sıra orgazm olması veya bazen hiç olmama durumu.
Kadınlar tarafından genellikle bu durum dert edilmez. Ancak bu uzun sürdüğünde işte o zaman bize başvuruyorlar. İkincisi, penis-vajina birlikteliğinde orgazm olamama. Kadın eşiyle beraber olduğunda, cinsel birleşme yaşadığında vajina orgazmı dediğimiz orgazmı deneyimleyemiyor. Veya klitoris başı uyarısıyla orgazm olamıyor. Aslında bu kadınlar kendi kendilerine mastürbasyon yaptıklarında veya kendilerine yaptıkları mastürbasyonu eşlerine öğrettiklerinde, oral seks yaptıklarında orgazm oluyorlar. Sadece vajinanın penis penetrasyonu sırasında orgazm yaşayamıyorlar. Bunun çözümü de aslında farklı şekilde olabilmekte. Cinsel terapiye başvurduklarında biz hastalarımıza bu konuda yardımcı olabilmekteyiz. Üçüncüsü, çok erken orgazm olma. Aslında erken boşanma sadece erkeklerde görülen bir bozukluk gibi algılanıyor. Kadınlarda da görülen bir fonksiyon bozukluğu bu. Çünkü çok nadir görülüyor. Bazı kadınlar çok hızlı uyarılıp çok hızlı orgazm olabilirler. Ve çoğunlukla da bu sorun edilmemekte. Çünkü kadında refrakter periyot dediğimiz periyot olmadığı için orgazm olduktan sonra defalarca daha orgazmı deneyimleyebildiği için sorun edilecek bir durum değil. Hatta aslında şanslı bir durum olarak da algılayabiliriz. 4. Hiç orgazm olamama. Cinsel uyarılmayı yeterli aldığı halde hem mastürbasyon, hem cinsel birleşme, hem oral seks durumunda hiçbir şekilde orgazm yaşayamayan kadındır. Bu durumdaki kadınlarda kendi kendine aslında bir cinsel güvensizlik, ne yazık ki ardından depresyon gibi hastalıklar, giderek cinsellikten soğuma, cinsel ilişkiden zevk almama, çift arasında ilişkilerde çatışma gibi sorunlar ardı ardına gelmekte. Amerika'da yapılan araştırmaya göre kadınlarda orgazm bozukluklarının araştırmaları yapılmış. Amerika'da yapılan araştırmada 18-59 yaşındaki 1750 kadının orgazm bozukluğu prevalansı, yani aslında orgazm bozukluğu görülme oranı %24 bulunmuş. Gidelim Çin'e. Çin'de 21 ile 40 yaş arasındaki kadınların %40'ının orgazma ulaşamadıkları tespit edilmiş. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de Çayan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada kadınların %45.8'inin orgazma ulaşamadıklarını saptamışlar. Yani bizim bulunduğumuz coğrafyada ne yazık ki kadınlar cinsel eğitim, cinsel deneyimsizlik nedeniyle, toplumsal tabular, ahlakın normlar nedeniyle orgazmı yaşayamıyor. %45 kadında orgazm bozukluğu görülüyor. Türkiye'deki kadınların orgazm problemlerinin olduğunu artık öğrenmiş bulunuyoruz. Eğer böyle bir durumunuz varsa çözümsüz kalmadığınızı, çaresinin olduğunu bilin ve cinsel terapistlerden bu konuda yardım alın. Bu videonun sonunda merak ettiğiniz şeyleri yorumlar kısmına yazmayı, videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle efendim.